Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hemen uyarımızı yapalım. Bunlar SPK'nın istediği yatırım tavsiyesi değildir, uyarısıdır. Burayı okuduğunuzda zaten bunlar sadece kendi yorumlarımız olduğunu anlayacaksınız. Ve hemen şöyle bir Borsa İstanbul'u değerlendirelim. Bir bakalım nasıl bir durum var. Şöyle baktığınızda yukarı doğru bıdı 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 böyle bir küçük küçük minik minik hareketler, ama yükseliş de yapamıyor, düşüş de yapamıyor. Yani burada böyle bir tutunmaya çalışma çabası diyebiliriz. Yani aslında pek de bir şey yok. Yorum yapmak şu an gerçekten zor. Çünkü yani düzeltme gerekiyor. Gidemiyor, gidemeyen düşer diyebiliriz. Ama düşmüyor. Gitmeye de gidemiyor. Burada tutunuyor. Hacimsiz. Ondan sonra güçsüz. Böyle bir zaman içerisinde böyle burada tutunuyor, duruyor. Yani kaç gündür herkes bekliyor, acaba ne yapacak, hareket yapacak. Şöyle Ichimoku'ya baktığınızda böyle güzel, hala pozitif duruyor. Mesela uzun vadede hala pozitif duruyor. Çünkü dolar bazında çok değer kaybetti. E, Ichimoku'dan bir şey bulamayız, ama günlükte böyle Bollinger'e baktığımızda destek seviyeleri aşağıda kaldığını görüyorsunuz. Buralar ne yapılabilir? Kullanılabilir bölgede olabilir. Peki şimdi neresi kullanalım? Şimdi olası bir düzeltme hareketini bekliyoruz. Yani şurada çok zayıf ve güçsüzlük gördüğümüz için yani momentumdan da anlayabiliyorsunuzdur. Bakın şurada bu bölge değerlendirilebilir. Şu bölge değerlendirilebilir. Daha aşağıda şu bölge yine değerlendirilebilir. Yani aşık buralara da kadar inmez diye düşünüyorum. Yani böyle bir destekte, yani bir dönüş, bir alım gördüğünüzde değerlendirilebilir 3 tane bölge olduğunu düşünüyorum. TL bazında böyle. Yani yukarı doğru trend devam ediyor ama çok zayıf, çok güçsüz, cılız, alıcısı olmayan, satış da yok, satıcısı da olmayan, burada tutunmaya çalışan bir fiyat hareketi. Yorumlanması güç. Yani ancak bir fiyat görmemiz lazım. Bir alıcı ya da satıcı görmemiz lazım ki onunla birlikte hareket edelim. Şu an öyle bir şey yok. O yüzden beklemek en mantıklısı gibi duruyor. Şimdi doğru seviyeleri beklemeye devam ettiğimizde bir de dolarda olarak bakalım. Haftalık bazda şu bölge bir direnç olarak karşılaşılabilir demiştik ve buradan artık o dönemde seçime de hepsi de aynı zamana denk getirdiler ve bu şekilde bakın aşağı doğru bir zikzak hareketleriyle böyle indirdiler fiyatı. Dolar bazında, yani dolar da hızlı bir şekilde yukarı gittiği için fiyat aşağı doğru düştü, indi. Peki aşağıda bakın burada istediğimiz seviyeler vardı. Oraya da gelmeden döndü. Yani gerçekten çok tuhaf. Yani şu bölgeye gelse, şuradaki alıcıları alsa tekrar, şuradan hareket yapsa, yapmadı. Geldi buradan direkt döndü. Şimdi yukarı doğru gider mi? Yani bu bandı kırmadan bir şey diyemeyiz. Yukarı doğru gider diyemeyiz. Eğer böyle gelir, bir bandı kırar, sonra gelir burada bir birikim yapar, bir dönüş emaresi görürsek, o zaman deriz ki tamam, rally başladı. BIST 30'a yapışın ve güzel, mesela döviz artısı olan şirketlerde kalın ve onlar sizi gerçekten kazandırabilecek yerlere götürecek diyebiliriz, ama şu an öyle bir şey yok. Peki takip etmemiz gereken seviyede burası mesela bir direnç. Burası destek olarak çalışabilir. Çok zayıf, ama zayıf. Asıl destek olarak çalışabilir. Yani kaçırılmayacak bölgelerden bir tanesi. Buradan dönüş gördüğünüzde zaten şeyin altına da geliyor. Bakın burada bandın altına da değmiş olacak büyük ihtimal. Buradan çok güzel bir alış fırsatı olur. Çok güzel gerçekten çalışır. Buradan bir dönüş gelirse %20'lik dolar bazında hem de güzel bir alış fırsatı gerçekleşebilir. Yani oldu, çok kötü bir durum oldu. Yani sanmıyorum, ama yani böyle büyük bir dolar bazlı kayıp olursa asla kaçırılmayacak fırsat da burası. Yani burası üzmeyecek bir bölge. Buradan bir akümüle olduğunu gördüğünüzde yukarı doğru hareket hemen takılmak gerekiyor. Çünkü burada güzel kar bırakacağını düşündüğüm bölgelerden biri. Buraya kadar gelmedi zaten. Buraya da çok minim farkla kaçtı. Yukarı doğru gitti. Benim takip ettiğim seviyeler bunlar. Umarım sizler için faydalı olur. Yani şu an zayıf, yazın, hem yazın olduğu için herkes tatilde. Büyük piyasa yapıcıları da tatilde belki de. Onlar yine borsada hacim yok yani. Alım satımlar çok az. Borsa İstanbul işte bir Aselsan'ı götürüyorlar. Bir Türk Hava Yolları'nı, bir diğer işte büyük endeks hisselerini taşıyorlar. Onunla birlikte orada tutuyorlar. Fiyat düşürmüyorlar. Desteğe gelmiyor falan. Böyle bir gerçekten
anlamsız. Yani değerlendirilmesi çok güç aslında bir hareket. Aslında bunu da kaldırabiliriz. Yani artık buradaki zikzak hareketi bitti. Şunu da kaldırabiliriz. Şöyle bir hareket var. İşte buradaki çanak. Bu da kulbu diyebilirsiniz. Veya buraya işte direnci kırdı gitti diyebilirsiniz. Burada boşluklu gidişler. Mesela buradaki board güzel değildi. Böyle ağır ağır gitseydi daha güzeldi. Bir anda böyle yukarı doğru patlatıp götürmeler. Gerçekten çok değişik hareketler. Yani olumsuz anlamda hareketler, güven vermeyen hareketler gerçekleşti. Buraya kadar geldi. Burada da çok cılız hareketler görüyorsunuz. Ben düzeltmeyi beklerim. O yüzden paranızın bir kısmını her zaman nakitte tutmanız güzel olur. Çünkü güzel destek bölgelerine güzel şirketler gelecektir. Özellikle döviz artısı olan şirketleri araştırın. Hangi şirketlerde döviz artısı varsa onlar enflasyona karşı daha güçlü duracaklar. Daha güçlü kar üretecekler. Ve enflasyonu da en fazla kazandırabilecek şirketleri araştırabilin. Bunlar da enflasyon arttıkça yani zarar değil de ondan korunabilin şirketler yatırım yaptığınızda onlar da yukarı doğru sizi taşıyacaktır. Borsa İstanbul bu şekilde arkadaşlar. Yani zayıflık var. Yorumlanması gerçekten zor. Asıl böyle değerlendirilebilir şu bölgeye mesela gelmedi. TL bazında buraya gelmeden işte şu bölgeden yine döndü. Önemli bölgeler seviyelerden değmeden gelmeden dönen şöyle değişik hareketler sergileyen boşluklu hızlı bir şekilde kaçan ve şuralarda zayıflık gösteren bir hareket var. Destek seviyelerini takip edin. Öyle her hareketi de atlamadan iyi bir analiz yaparak ticaret yapmaya çalışın. Sağlıcakla kalmanızı dilerim.